Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere evlerinizi çok daha akıllı hale getirebilecek olan Smart Wi-Fi akıllı anahtarı inceleyeceğim. Nedir bu Wi-Fi akıllı anahtar diyenleri duyuyor gibiyim arkadaşlar. Ne işe yarar hemen size bunları söyleyeyim. Çok hızlı ve pratik bir şekilde arkadaşlar evinizdeki tüm ışıkları artık akıllı bir hale getirebilirsiniz. Çok yüksek ücretler ödemeden, çok fazla büyük zahmetlere katılmadan sadece şu küçük anahtar sayesinde arkadaşlar tüm ışıklarınızı ister tekli ister çiftli olsun arkadaşlar hepsini uygulama üzerinden kontrol edebileceğiniz akıllı bir anahtar. Benim özellikle evdeki tüm ışıkları uygulamak istediğim bir sistemdi arkadaşlar ve Smart Teknoloji'de artık bunun hem teklisini hem de çiftlisini satışa sundu. Ben de arkadaşlar bundan fazlasıyla tedarik ettim ve evimdeki çoğu ışığı akıllı hale getirmek istiyorum. Sürekli gittim ve hatta bana prizi uzak kalan anahtarı uzak kalan yerleri artık bu switch sayesinde arkadaşlar hepsini akıllandırabileceğim ve telefonum üzerinden de rahatlıkla kontrol edebileceğim. Videoya devam etmeden önce arkadaşlar videolarımızı izledikten sonra kanaldan ayrılanların oranı %91, yani videolarımı izleyen kullanıcıların %91'i kanala abone olmadan devam edip gidiyor. Bilgileri alıyorsunuz. Olabildiğince sizlere detaylı bir şekilde incelememden faydalandırmaya çalışıyorum ama ufak da arkadaşlar sizden bir ricam var. Abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hemen yanında bir tane de beğen butonu var. Bunları tamamladıktan sonra hadi geçelim şimdi bu cihazın kutu içeriğine. Gördüğünüz gibi bakın şöyle minnacık bir kutuda geliyor arkadaşlar. Ben bunda hatta çok güzel bir ekosistemde kuracağım yani. Şöyle söyleyeyim size, birkaç tane prizmde farklı deneyeceğim. Evimi komple akıllı hale getirmeye çalışıyorum. Zaten Smart sayesinde birçok farklı ürünüyle evimi akıllı hale getirmiştim. Burada arkadaşlar hemen şöyle bir kutudan da çıkarayım. Zaten dediğim gibi çok ufak bir kutusu var. İçinden sadece şöyle anahtarın kendisi geliyor arkadaşlar, rölemiz yani. Şu şekilde bakın rölemiz var. Plastik bir malzemeden yapılmış. Burada zaten bakın nötrdür, pozitifleri, elektrik girişleri vesaire burada zaten bakın rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şurada bakın burada bir dokunmatik tuş var arkadaşlar. Buradan da cihazı çalıştırıp eşleşme moduna sokabiliyorsunuz. Burada ayrıca arkadaşlar bakın desteklediği frekanslar, gerilimler falan detaylı bir şekilde yazıyor. Bunu nasıl kuracağız derseniz de, yani elektrikten anlamayanlar için arkadaşlar burada bakın detaylı da bir kurulum kılavuzu getirmişler. Hem şekilde hem montaj kılavuzu var, aynı şekilde de uygulama üzerinden yani hepsini eksiksiz bir şekilde kurulumu yapmak için arkadaşlar tüm şemalar burada belirtilmiş. Montaj aşaması için arkadaşlar öncelikle ben koridorundaki bir prizi kullandım. Gerçekten de koridorun en zon kısmındaydı. Mesela ulaşması zor bir prizdi. O yüzden arkadaşlar öncelikle prizin kendi eski anahtarını sökerek başladım arkadaşlar. Burada çok önemli bir dipnot gerekiyor. Elektrik işine çok yatkın değilseniz muhakkak arkadaşlar bir elektrikçiden, ustadan destek almanızı tavsiye ederim. Çünkü ben de öyle yapmak zorunda kaldım. Ayrıca arkadaşlar eski tip evlerinizde, hatta genellikle çoğu yeni evimizde arkadaşlar ışık anahtarlarının olduğu kısımdan nötr hat olmaz. Yani normal mesela priziniz varsa, bir priz bir anahtar varsa burada arkadaşlar nötr hat olabiliyor ama olduğu yerde, yani duvarda sadece bir anahtar varsa arkadaşlar burada nötr hat olmuyor. Ama bu cihazı çalıştırmak için kesinlikle ve kesinlikle nötr bir hat çekmeniz gerekiyor. Benim en büyük şansım ise arkadaşlar anahtarımın hemen üzerine bir buvat vardı. Buradaki buvat kısmından ben bir nötr kablo çektim. Eğer bu kabloyu çekmeseydim arkadaşlar maalesef ki bu anahtarı kullanamıyorum. Aklınızda bulunsun, muhakkak ki yukarıdan arkadaşlar bir tane nötr kablo çekmeniz gerekiyor. Ardından arkadaşlar montaj kısmına başladık. Zaten biliyorsunuz montaj kısmını kutunun üzerinde gelen şemaya göre ayarlamanız gerekiyor. Öncelikle ikili anahtar olduğu için arkadaşlar bendeki kuracağım cihaz sağ sol anahtarların bağlantısını yaptım. Ardından arkadaşlar yukarıdaki buvattan gelen nötrü buraya çektim, yani anahtara bağlamış oldum. Ardından arkadaşlar anahtardan gelen kabloları tekrardan anahtara geri göndermeniz gerekiyor. Yani burada ne oluyor? Anahtarlar bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlayabiliyor. Ayrıca da uygulama üzerinden çalışmasını sağlıyor. Mesela evdeki büyüklerinizin telefonunda uygulama yoksa arkadaşlar onlar gene anahtar üzerinden ışıkları açıp kapatabilir. Ama bu yaptığınız şema sayesinde, yani önce anahtardan Wi-Fi anahtara, Wi-Fi anahtardan tekrar anahtara kablo çektiğiniz zaman kendiniz hem uygulama üzerinden ışıklar açıp kapatabileceksiniz hem de evdekileriniz, yani telefonunu kullanmayan kişiler ise direkt anahtar üzerinden de ışıkları kapatıp açabilecek. Açıkçası benim için arkadaşlar montaj kısmı çok zor oldu. Eğer eviniz kaba inşaatta ise bu tür anahtarları alıp tüm anahtarlara yerleştirirseniz evinizi komple bir akıllı ekosisteme çevirebilirsiniz ama benim gibi sonradan yapılmış bir evde bu sistemi yapmak açıkçası biraz zor oldu. Biraz uğraştırdı ama gerçekten buna değdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bu watt kısmındaki nötr kablomu da buraya sabitlemiş bulundum. Bu şekilde arkadaşlar anahtarı sorunsuz bir şekilde kullanabileceğim. Nötr bağlantısını yaptıktan sonra tüm kontrollerimi eksiksiz bir şekilde yapmaya devam ettim. En önemli kısım arkadaşlar oda anahtarlarının arkasındaki bu kabloların bulunduğu kısımdaki boşluk. Bu boşluk çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ben anahtarımı şu anda arkadaki boşluğa rahatlıkla sokabildim ve sokabilmeme rağmen arkadaşlar anahtar direkt bu üzerindeki Wi-Fi anahtarı, yani Smart'ın akıllı anahtarına değdiği anda arkadaşlar üzerinde buton olduğu için sürekli resetleme yaptı. Eğer arkada hiç boşluğunuz yoksa
Burada arkadaşlar maalesef büyük bir problem var. Muhakkak ki oradaki boşluğu açmanız gerekiyor ya kazımanız gerekiyor. Muhakkak bunlara dikkat edin çünkü ne olursa olsun Wi-Fi anahtarında bir büyüklüğü var ve bu büyüklüğü arkada rahatlıkla muhafaza etmeniz gerekiyor. İyice kablolarımı doladıktan sonra arkaya Wi-Fi anahtarım ve üzerinde kendi ışıklarımın anahtarını da sabitlemiş bulundum. Ve bu şekilde arkadaşlar montajı sorunsuz bir şekilde tamamlamış oldum. Şimdi gelin bir uygulamanın kurulumuna. Wi-Fi anahtarı kurmak için Smart Teknoloji uygulamasına giriş yaptık arkadaşlar. Cihaz ekle kısmından isterseniz manuel isterseniz de bağlantı modunu aktive ettiğinizde anahtarın buradan yukarıdan akıllı ekleme yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın burada akıllı anahtar iki yönlü olarak seçtim ve üzerindeki bakın butona 5 tane olarak basılı tutmamı istiyor. Bu arada arkadaşlar eğer uygulamayı kurmak istiyorsanız üst anahtar kapağını takmadan bu cihazın eşleştirmesini yaptıktan sonra anahtar kapağını kapatmanız gerekiyor. Evet ben göstergem yanıp sönmeye başladı. Şu anda ileri aşamaya devam ediyorum. Burada arkadaşlar Wi-Fi parolanızı girmeniz gerekiyor. Wi-Fi parolanız tabii ki de 2.4 GHz bağlı bir Wi-Fi parolası olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde cihaz kendini tanımladı arkadaşlar. Şimdi ekle butonuna bastık ve aşamaların tamamlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi başarıyla akıllı anahtarı ekledik arkadaşlar. Tamamlandı dedi. Kısa bir bekleyişten sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar ikili anahtarımız aktif artık. Gördüğünüz gibi burada ışıkların üzerine basılı tuttuğunuzda artık rahatlıkla anahtara gitmeden telefon üzerinden yani uygulama üzerinden ışıklarımızı açıp kapatabiliriz. Bununla arkadaşlar zaman ayarlı bir şekilde de kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bakın prizlerim aslında kapalı konumda. Ben uygulamadan açtım çünkü ışıkta da görmeniz gerekiyor. Şu anda bakın çiftli anahtar olan bir kısma ben bunu kurdum zaten. Size montaj aşamasını göstermiştim. Gördüğünüz gibi bakın uygulama üzerinden de şöyle sizlere göstereyim. Şimdi ışıklar kapandı. Sol tarafa açtım. Sağ tarafa açtım. Gördüğünüz gibi bakın ışıklarımız artık aktif bir şekilde arkadaşlar uygulamalı ve tepkime hızlarını görüyor musunuz? Çok iyi. Tepkime hızları gerçekten çok hızlı. Hızlı bir şekilde ışığımı kapatıp açabiliyorum. İstersen de bakın arkadaşlar burada priz üzerinden de ışıklarımı kapatıp açabiliyorum. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi mesela prizde açık bıraktınız. Bu şekilde evden çıktığınız ışıkların açık olduğunu gördünüz. Zaten bakın uygulamada gördüğünüz gibi ellemem yani dokunmamama rağmen turuncu ışıklar anahtarların aktif olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi dışarıdan da rahatlıkla ışıklarımızı kontrol edebileceğiz. Sizlere tüm montaj aşamasını ve kurulum aşamasını da eksiksiz bir şekilde aktarmaya çalıştım. Açıkçası beni biraz yordu. Neden derseniz evimdeki tesisattan dolayı. Eğer sizin evinizdeki tesisat çok daha basit bir şekilde ise zaten bunu rahatlıkla halledebileceksiniz. Özellikle az önce vurguladığım gibi arkadaşlar eğer ki kabadan bir yani kaba inşaattan bir ev aldıysanız hiç üşenmeyin arkadaşlar. Tüm anahtarlarınızın arkasına bu switchlerden yerleştirin. Gerçekten bu otomasyon sistemi sayesinde eviniz çok daha kullanışlı bir hale gelecek. Sadece arkadaşlar ışık açıp kapatmaya yaramıyor bu switch. Smart Teknoloji'nin diğer akıllı cihazlarıyla beraber arkadaşlar bir otomasyon akıllı ev sistemi kurabiliyorsunuz. Mesela en basitinden bir akıllı kapı pencere sensörümüz var. Siz bunu kapıya taktığınız zaman arkadaşlar bunu otomasyon yani uygulama üzerinden otomasyon olarak ayarladığınızda kapı açıldığında otomatik olarak istediğiniz odaların ışıklarını otomatik olarak yakabiliyor. Ve bu şekilde arkadaşlar mesela siz her eve girdiğinizde direkt mesela mutfağa gidiyorsunuz değil mi? Mutfağın ışığını açar. Siz daha ulaşmadan zaten evinizdeki mutfak ışıkları yanmış olabilir. Hırsızlığa karşı bir önlem almak istiyorsunuz. Kameranızın olduğu bir oda var. Direkt mesela kapı açıldı, sensör bunu algıladı. Switch'e zaten uyarıyı gönderecek. Switch de ampul yakacak ve bu şekilde arkadaşlar direkt kameranın olduğu odaya ışık gördüğü için hırsızı direkt mesela daha hızlı bir şekilde çekebilecek. Bu tür mesela işte yüzlerce farklı senaryolar var. Hepsini uydurabiliyorsunuz. Aynı şekilde akıllı ampuller var mesela. Akıllı ampullere entegre olarak çalıştırabiliyorsunuz. Dediğim gibi Smart Teknoloji'nin kendi ekosistemindeki cihazlarla beraber uyumlu bir şekilde arkadaşlar bir akıllı ev otomasyonu nasıl diyebilirim size bir senaryo oluşturabiliyorsunuz. Ve ben de arkadaşlar evimde Smart Teknoloji'nin farklı cihazlarını kullanarak arkadaşlar çok daha akıllı bir eve hale getirmeye çalışıyorum. Hatta biraz daha yolum var. Üşenmezsem böyle mesela bir gün giriş yapsam hatta bunun vlogunu da belki yapabilirim. Tek tek arkadaşlar tüm bu prizlere işte akıllı prizlere, akıllı anahtarlara, sensörler vesaire evin her yerini tamamıyla akıllı hale getirmeye çalışacağım. Smart Teknoloji ile beraber bunu bence yapabileceğimize inanıyorum. Siz de bu ürünü satın almak isterseniz aşağı bırakacağım linkten sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.